Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak bir İsrail'e gideceğiz. İsrail'de bileceğiniz üzere dün sözde Ermeni soykırımına yönelik bir karar alınmıştı. İsrail meclisi kendi içerisinde sözde Ermeni soykırımını onaylamıştı. Tabii ki de bugün bu olayın bazı yansımaları oldu. Çünkü özellikle de şimdi Azerbaycan-İsrail ilişkilerini göz önüne aldığımızda bu olay çok ciddi bir olaydı. İlk olarak hep birlikte bir dün neler yaşandı oradan bir başlayalım. Türk Dışişleri Bakanlığı hemen akşam saatlerinde dün bir cevap vermişti. Bugün sabah saatlerinde de Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı aslında beklediğimiz cevabı verdi. Şöyle ilk konu başlığımızda bu konuya bir göz atacağız. Dün İsrail hükümeti sözde Ermeni soykırımını 1915 olayları diye sözde geçer kendi aralarında resmen bu olayların tanınması için kendi meclisinde bir teklif sunmuştu ve bu teklif oy birliğiyle kabul edildi dün. İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar da hemen bu mevzudan sonra yapmış olduğu açıklamasına diyordu ki doğru şeyi yapmak için hiçbir zaman geç değildir. Yahudiler ve Yahudilerin devleti olarak bu bizim ahlaki sorumluluğumuz. Bu korkunç soykırımın tarihi gerçekleri tartışmasız diye bir açıklama yapmıştı. Tabi bu açıklamadan sonra kıymetli dostlar hemen hiç vakit kaybetmeden Türk Dışişleri Bakanlığı da anında bir cevap yayınladı İsrail'e. Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir diyordu. Buradaki siyasi karar, bu kısma dikkat edin. Çünkü gerçekten de öyle. Açık konuşayım, sözde işte Ermeni soykırımı safsatalardan ibaret. Bunu zaten biz biliyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e vereceği cevap da aslında beklenen bir cevaptı. Biz defalarca kez Amerika'ya da yani zaman zaman Biden yönetimi 1915 olayları diye anardı. Ona da aynı şekilde cevap verirdik. Büyük bir safsatadan ibaret, böyle bir şey yok. Tarihi gerçekler çarptırılıyor diye açıklamalar yapardık. Fakat kıymetli dostlar, bu mevzuya özellikle de Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın nasıl bir cevap vereceğini ben açıkçası İsrailler işte kendi meclisinde sözde bu soykırımı tanıdı, kabul mü etti? Allah dedim, Azerbaycan ne diyecek? Çünkü niye biliyor musunuz? Belki de o Azerbaycan ve İsrail kirli ittifakının bitmesi için en önemli sebep ortaya çıkmış olacaktı. Akşam saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bir cevap yayınlamadı. Türk Dışişleri Bakanlığı dün akşam yayınladı. Fakat Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sabahı bekledi. Çünkü niye? Ciddi bir mevzuydu. Yıllar sonra belki de ilkti. Bu vakte kadar İsrail hiç bu kozunu oynamamıştı. Şimdi birazdan geleceğiz. Niye bu koz oynandı? Niye bu safsataya başvurdu Ermeni soykırımına İsrail? Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ne diyordu? Bir bakalım. Evet, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesindeyiz şu an. Kendi bizzat resmi açıklamaları Azerbaycan'ın. Azerbaycan diyordu ki İsrail hükümetinin sözde Ermeni soykırımı hakkında kararı ciddi endişe kaynağıdır. 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin çarptırılması ve karmaşık tarihi süreçlerin hukuki ve bilimsel temellerden uzak siyasi kararların konusu haline getirilmesi kabul edilemez. Fark ettiniz mi? Bizim açıklamayla neredeyse aynı. Çünkü biz de siyasi karara bağlanıyor bu yapılan gelişmeler diyorduk. Devamında bu tür adımlar uzlaşmaya ve karşılıklı anlayışa hizmet etmek yerine mevcut çatışmaları derinleştirmeye ve bölgede kalıcı barış ve uzlaşma çabalarını engellemeye hizmet etmektedir. İsrail hükümetini bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Azerbaycan tarihi gerçekleri savunmaya, uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterme ve bölgedeki kalıcı barışı teşvik etme konusundaki tutarlı tutumunu sürdürecektir diyordu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı. Yıllardır ben işte Bakü'ye gittiğimde de veyahut da işte sosyal medyadaki Azerbaycanlı dost kardeşlerimizin sosyal medyadaki paylaşımlarına baktığımda sürekli şey derlerdi, işte kardeşim Filistin'de değil, Mahmut Abbas yönetimi işte 1915 olaylarını, sözde Ermeni soykırımını tanıyor. Biz bu adamlarla nasıl iş yapacağız? Ama işte İsrail bu konuda net bir tavra sahip değil falan filan derlerdi. Bu vakitten sonra acaba Azerbaycan ne yapacak? Azerbaycan'daki kardeşlerimiz ne yapacak? Aslında bu yaşanan gelişme İsrail'in hiç ama hiç işine gelmeyecek. Çünkü niye? Azerbaycan'ı Türkiye'nin yanına bir adım daha yakınlaştırmış oldu. Azerbaycan bileceğiniz üzere o sözde Ermeni soykırım konusunda kesinlikle gerçekleri söyler. Türkiye'nin de her zaman yanında olur. Zaten Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması da bu şekilde. Bakalım neler yaşanacak. İnşallah Azerbaycan'daki dostlarımız gerçeği görmüşlerdir. Adamlar bu vakte kadar bekletiyorlardı. Ne oldu da Netanyahu bu kozu oynama gereksiniminde bulundu, değil mi?
Yani şu vakte kadar durmuşsun. Duramaz mıydı daha fazla? Duramazdı kıymetli dostlar. Niye biliyor musunuz? Şu son 1-2 gündür zaten Netanyahu ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Artık ciddi ciddi son kozlarını dahi oynamaya başladılar. Yani öyle bir kozdu ki bu, Azerbaycan'ı Türkiye'ye kaptırmak demekti bu koz. Kendi içlerinde İsraillerin. Ve bunu oynadılar. Azerbaycan'ı hiç umurlarına takmadı İsrailliler. Kıymetli dostlar, çok basit. Özellikle de Trump'ın o F-110 motorları, devamında F-35'lerin önünü açan açıklamaları ve çoğu kişi Türkiye'nin gerçek askeri gücünün pek farkında değil söylemleri sonrasında Netanyahu ve Yunan lobisi, hatta Ermeni lobisi tamamıyla hayallerini suya düşürmüştü. Bakın Netanyahu ne demiş? Erdoğan'ın İsrail devletinin yıkılması çağrısında bulunmadığı neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz. Halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa o da biri sizi yok etme niyetinde olduğunu söylüyorsa onu ciddiye almanız gerektiğidir. Bu açıklamaları ciddiye alıyoruz ve bunları Amerikalı dostlarımızın da dikkatine sunacağız. Bunları görmezden gelmiyoruz demiş. O Amerikalı dostlarınız olmasa ne olurdu ben çok merak ediyorum ya. Elindeki tüm kozlarını Netanyahu oynuyor. Son yaşanan gelişmelerden de pek memnun değiller kıymetli dostlar. Çünkü rüzgar gerçekten de bizim işimize gelecek bir noktadan esiyor. Bunu kabul etmek lazım. Hemen devamında NATO zirvesine de çok az kaldı artık. Bir haftaya yakın bir süre kaldı kıymetli dostlar. NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'de ne gibi kararlar alınacak? Türk savunma sanayisinin bu NATO toplantısından çıkarları ne olacak? Güzel anlaşmalar duyacağız mı? Konusunda önemli gelişmeler var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Atlantik Konseyi toplantısı kapsamında düzenlenen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulunmuştu. Diyordu ki NATO Ankara zirvesinde yaklaşık 10 milyar dolar değerinde yeni askeri sözleşmeleri duyuracak diyordu. Rakama bakar mısınız? 10 milyar dolar. Akabinde Aselsan'dan Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ve mühendislerinden de Türkiye'nin savunma sanayi devrimini yönetiyorlar diye söz eden Genel Sekreter Rutte, Aselsan NATO'nun tüm üyelerine fayda sağlayacak demişti. Bu ne anlama geliyor? Aselsan'la çok büyük bir sözleşme NATO arasında büyük ihtimalle imzalanacak. Devamında Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Ankara'daki zirveye ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Anadolu Ajansı'na konuşan Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekildeymiş. Ankara'daki NATO zirvesi her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Türkiye, NATO ittifakının ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. NATO içerisinde son derece önemli bir konuma sahip Türkiye diyordu. Ama cidden öyle yani. Ankara'daki NATO zirvesi belki de tamam mı devam mı zirvesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı NATO liderler toplantısına katılmayacağım diyen bir Trump var. Bir tarafta düşünsenize. Yani bu toplantı öyle Almanya'da, Fransa'da falan olsaydı NATO zaten hani belki de şu güne kadar bitmişti. Amerika Birleşik Devletleri desteğini çekmişti. Çünkü Trump büyük ihtimalle gitmezdi. Yani Trump'ı belki de görebilecekleri son liderler toplantısı olacak Ankara, eğer ki Avrupa ülkeleri Trump'la birazcık daha zıtlaşmaya devam ederse. Yani bundan dolayı önemi oldukça büyük. Yavaş yavaş da tabii Türk savunma sanayi ürünlerine yönelik ilginin giderek arttığından bahsettik ama Milli Muharip Uçak Kaan konusunda da önemli gelişmeler olabilirmiş NATO liderler toplantısında. Yani evet şu günlerde hani Milli Muharip Uçak Kaan 9 farklı ülkeye satılacak konuşuluyor, işte Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Azerbaycan, onlar bildiğimiz ülkeler ama yavaş yavaş sanki NATO liderler toplantısında Milli Muharip Uçak Kaan anlaşmasına yönelik de bazı görüşmeler olabilirmiş NATO ülkeleri arasında. Bakın ben söylemiyorum, TRT söylüyor. TRT ne diyor? Kaan NATO ülkelerine göz kırpıyor diyor. Son dönemlerde Avrupa ülkelerinin en büyük sorunlarından biri de ortak yürütülen savunma sanayi projelerindeki hayal kırıklıkları. Artık hani 6. nesil o beraber yapmayı planladıkları işte Fransa, Almanya kendi aralarında birbirlerini yediler, sonra artık proje iptal oldu, o bahsediliyor. Hava kuvvetlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'inden kaçınmak isteyen ülkelerin alternatifi hali az. Yani F-35'i biz bıraktık desek Avrupa ülkeleri alternatif yok ortalıkta. ABD dışında yeni nesil bir savaş uçağını gökyüzüyle buluşturan tek NATO üyesi Türkiye ise çözüm için en güçlü adaylardan bir tanesi diye TRT böyle bir haber girmişti. Haberin alt kısımlarında da yani ciddi NATO liderler toplantısında bu konuda gelişmeler yaşanabilir diyor. Bakın tüm bunları alt alta koyduğumuzda Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesinde liderlerin masadaki en önemli konularından bir tanesinin Kaan olması sürpriz olmayacak diyordu TRT.
Bu haber de boşuna girilmiş bir haber değildir. Yani bir duyumlar geldi ki TRT böyle bir haberi girdi. Vallahi güzel olur. Neden olmasın? Hazır F-110. Biz kendi derdimizi hallettik yani Allah'a şükür. F-110'lar geliyor artık. Yani en azından 40 adet Kaan garantiye aldık. Ben en çok ona seviniyorum zaten. Bugünler geçecek. Bizim geçici bir sürecimizdi. Bileceğiniz üzere alternatiflerimiz var. TF-35 binlik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Devamında Güçhan gibi sansasyonel bir jet motorumuz da var. Oradaki çalışmalar da yine devam ediyor. Allah'a şükür biz zaten kendi göbek bağımızı bir gün kendimiz keseceğiz yakın bir süre içerisinde ama o geçici sürecinde hallolması beni oldukça mutlu etti. Son olarak da şimdi Kaan'dan bahsettik kıymetli dostlar. Yunan televizyon kanallarında Milli Muharip Uçağı Kaan konuşulmaya devam ediyor. Neredeyse her gün konuşuluyor ama dikkat çekici bazı söylemler var. Yunanistan'da yayın yapan bir programa katılan Evalpidon Askeri Okulu'nun profesörü Konstantinos Grivas, Milli Muharip Uçağı Kaan'a ilişkin acı bir itirafta bulundu kendileri açısından. Ne diyordu Yunan profesör? Dinleyelim. Evet. Bizi gerçekten şaşırtan bu uçak Kaan diyor. Bakın. σε μια μεγάλη πολεμική βιομηχανία, η οποία επίσης θέλει προγράμματα υψηλού κύρους και υψηλού κόστους. Το αεροπλάνο αυτό, το ΚΑΝ, που πράγματι μας εξέπληξε, εγώ δηλαδή πριν από μερικά χρόνια σε μια συζήτηση ραδιοφωνική, τον αείμνηστο Biz diyor ilk Kaan'ı gördüğümüzde diyor bunun diyor bir sabun kutusu olacağını sandık. Yani yalan dolan. Fakat Türkler bizi şaşırttı diyor. İlk duyduğumuzda da diyor kahkahalarla da radyoda gülmüştük diyor. İşin ben garip tarafını söyleyeyim mi? Yunanlar ne ki? Hani bırakın bunlar sabun kutusu sansın. Bizim kendi içimizde ne yazık ki Milli Muharip Uçağı Kaan'la ya bir hatırlayın ya. Vileda sopası mı? Yok efendim maket mi bu? Uçuyor mu falan filan. Bizim kendi içimizde bile neler söylediler ya. Yunanlara ben şaşırmam yani. Onlar zaten kafa uçmuş. 1 milyon. Ama yani kendi içimizden bile biz Milli Muharip Uçağı Kaan için o kadar gereksiz söylemler duyduğumuzdan dolayı pek şaşırmadım yani. Fakat Yunanlılar da artık gerçeği görmüşler. Zaten son yaşanan bu F-110 olayından sonra da Yunanistan Allah yani ben var ya Yunan basınını açtığımda birbirlerine çok fena düşmüşler. Bile diyorlar Helenciler o Yunan lobileri ne işe yarıyorsunuz? Orada diyor boşu boşuna durmayın gelin bari ülkeye falan filan diyor Yunanlılar. Ya bir şey yaptınız yok engel olamadınız. Trump bildiğini okuyor. Yahudiler bile engel olamadı. Yahudi topluluğu İsrail kan ağlıyor. Bize geliyoruz biz daha bir beter kan ağlıyoruz. Yani bunlar kıymetli dostlar o Trump'ın son çıkışından sonra gerçekten beyninden vurulmuşa döndüler diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.